Merhaba. Bugün ahlak felsefesinin en temel sorularından birini masaya yatırıyoruz. Doğru ve yanlış dediğimiz şeyler evrensel gerçekler mi yoksa sadece bizim kişisel görüşlerimiz mi? İşte filozof Franz Brentano'nun bu soruya getirdiği o kadar şaşırtıcı ve bir o kadar da radikal cevaba yakından bakacağız. Bu derin sulara dalmadan önce ufak bir hatırlatma yapayım. Bu gibi içeriklerin devamı için Kitap Felsefe kanalına abone olursanız çok sevinirim. Şimdi hazır mısınız? Brentano'nun dünyasına giriyoruz. Brentano daha en başından iddiasını ortaya koyuyor. Bize şunu soruyor aslında. Herhangi bir otoriteden, dinden ya da kültürden bağımsız, nesnel bir ahlak var mıdır, yok mudur? Ve gördüğünüz gibi cevabını hiç tereddüt etmeden veriyor. Evet, kesinlikle vardır. Peki bu arayış nereden başlıyor? İlk durağımız ahlaki hakikat arayışı. Yani ahlakın kaynağını tam olarak nerede aramalıyız? Geleneklerde mi, dinde mi, yoksa bambaşka bir yerde mi gizli? Bu yolculuktaki rehberimiz Brentano'nun o meşhur eseri, İyinin ve Kötünün Bilgisinin Kökeni. Bu kitap, ahlakın temellerini ne akılda ne de ilahi emirlerde arıyor. Bunun yerine bambaşka bir yer göstererek geleneksel yaklaşımları resmen temelinden sarsan bir argüman sunuyor. Peki kim bu Franz Brentano? Onu anlamak, fikirlerinin neden bu kadar devrimci olduğunu kavramamızı sağlayacak. Düşünün ki Sigmund Freud ve Edmund Husserl gibi dev isimlerin hocası. Sadece bir filozof değil, aynı zamanda modern düşüncenin akışını değiştiren bir akıl hocası. Fikirleri fenomenoloji ve psikanaliz gibi akımların doğmasına zemin hazırlamış bir. İşte Brentano'nun çözmeye çalıştığı asıl ikilem bu. Eğer evrende bir taş ya da bir ağaç gibi kendiliğinden iyi veya kötü olan şeyler yoksa, o zaman bizim bu yanlıştır dememiz, ben çikolatalı dondurmayı sevmem demekten farksız bir zevk meselesi mi oluyor? İşte bütün düğüm bu soruda gizli. İşte Brentano'nun bu düğümü çözmek için getirdiği fikir gerçekten radikal. Ahlakın temelini ne akılda ne de dinde hiç beklemediğimiz bir yerde buluyor. Ve o yer duygularımızın ta kendisi. Brentano'nun en cesur ve özgün fikri bu. Ahlakı anlamanın yolu sadece akıl yürütmekten değil, aynı zamanda hissetmekten geçiyor. Duygular, diyor, ahlaki bilginin olmazsa olmaz ön koşuludur. Peki bu ne demek? Şöyle ki Brentano için iyi dediğimiz şey sevgi duygusuyla doğrudan alakalı. Bir şeyin iyi olması onu sevmenin doğru yani yerinde yani ona uygun bir duygusal tepki olduğu anlamına geliyor. Ahlak bir nevi neyi sevmemiz gerektiği sorusuna dönüşüyor. Haliyle aynı mantık kötü için de geçerli. Kötü de nefret duygusuyla tanımlanıyor. Yani bir şeyden nefret etmek akılcı ve uygun bir tepki ise o şey kötüdür. Bakın bu yaklaşım ahlakı tamamen duygusal bir zemine çekiyor. Ama sakın yanlış anlaşılmasın. Bu duyguların keyfi olduğunu söylemiyor. Birazdan göreceğiz. Peki ama bir duyguyu uygun ya da doğru kılan ne? Yani bu durum nasıl oluyor da kişisel bir beğendim beğenmedim meselesi olmaktan çıkıp nesnel bir zemine oturabiliyor? Brentano'nun dehası tam da burada ortaya çıkıyor. Bu soyut fikri hepimizin anlayabileceği güçlü bir benzetmeyle açıklıyor. Mantıktaki doğru yargıyla etikteki doğru duygu arasında bir paralellik, bir analoji kuruyor ve bu analoji onun ahlak felsefesinin adeta omurgası. Şimdi analojinin ilk kısmına bakalım ki bu bize çok tanıdık gelecek. Hepimiz biliriz ki düşüncelerimiz, yargılarımız doğru ya da yanlış olabilir. Bütün insanlar ölümlüdür dediğimizde bu gerçeğe uyduğu için doğru bir yargıdır. Bunda hemfikiriz. İşte Brentano'nun o devrimci hamlesi tam da burada geliyor. Diyor ki, tıpkı yargılarımızın doğru veya yanlış olabildiği gibi, duygularımız da nesnel olarak doğru veya yanlış olabilir. Mesela bilgiyi sevmeyi ya da cesarete hayranlık duymayı düşünün. Bunlar Brentano'ya göre sadece kişisel hisler değil, doğru duygulardır. Bakın bu tablo teorinin can alıcı noktasını gösteriyor. Yani kişisel bir zevkle doğru bir duygusal tepki arasındaki o devasa farkı. Bir dondurma çeşidini sevmek tamamen size kalmış, öznel bir şeydir. Kimse size niye çilekliyi seviyorsun demez. Ama adaleti sevmek ya da bilgiyi sevmek, işte Brentano'ya göre bu, tıpkı 2 kere 2'nin 4 etmesi gibi nesnel olarak uygun ve doğru bir duygudur. Harika. Peki bu uygunluk fikri, tek tek duygulardan yola çıkıp nasıl oluyor da bütün bir ahlak sisteminin temeli haline geliyor? Gelin şimdi bu duygudan yasaya giden yolu adım adım izleyelim. Brentano ahlakı sağlam bir bina gibi bu temel üzerine tuğla tuğla inşa ediyor.
Her şey doğruluğu su götürmez. Yani kendiliğinden belli olan temel duygularla başlıyor. Bunlar adeta ahlakın aksiyomları. Mesela bilgiyi sevmenin uygun olduğu gibi. İşte buradan yola çıkarak pratik akıl yürütmeyle diğer ahlaki doğrulara ulaşıyoruz. Ve en sonunda da eylemlerimizi, sevilmesi uygun olan şeyleri en çok arttıracak sonucu getirecek şekilde seçiyoruz. İyi de bu kadar etkili, bu kadar önemli bir düşünür nasıl oldu da felsefe tarihinde neredeyse bir dipnot muamelesi gördü? Şimdi biraz da onun bu haksız yere unutulmuş mirasına bakalım. Brentano'nun hikayesi aslında felsefenin ne kadar da tarihsel olayların içinde yoğrulduğunun canlı bir kanıtı. Düşünün, modern metaetik denilen alanın temelini atıyor ama 20. yüzyılın o korkunç siyasi çalkantıları, özellikle de nasyonel sosyalizmin yükselişi, onun ve Almanca konuşan takipçilerinin, yani Brentano okulunun İngilizce konuşulan dünyadaki etkisinin neredeyse sıfırlıyor. Ama ne mutlu ki bugün bu unutulmuş dehanın fikirleri yeniden gün yüzüne çıkıyor ve hak ettiği değeri görmeye başlıyor. Ve bu değeri aslında kendi zamanında görenler de olmuş. Hem de kim? İngiliz felsefesinin devlerinden G.E. Moore. Onun bu sözleri Brentano'nun dehasının ne kadar farkında olduğunu açıkça gösteriyor. Moore, Brentano'nun ahlaki düşünceye getirdiği o inanılmaz derinliği ve özgünlüğü ta o zamanlar fark etmiş ve takdir etmiş. Peki toparlarsak, Brentano'nun bize bıraktığı en büyük miras ne? Bence şu, ahlakın kaynağını ne gökyüzündeki ilahi emirlerde ne de aklın o soğuk, soyut koridorlarında arıyor. Hayır, o ahlakın kaynağını tam da içimizde, en temel duygusal deneyimlerimizin evrensel yapısında buluyor. Bu gerçekten de üçüncü bir yol. Gelin bu bölümü, Brentano'nun felsefesini doğrudan kendi hayatlarımıza dokunduran bu kışkırtıcı soruyla noktalayalım. Eğer sevgi ve nefret gibi en temel hislerimiz sadece kişisel zevkler değil de nesnel olarak doğru ya da yanlış olabilen ahlaki tepkilerse, bu hissettiklerimize dair sorumluluğumuz hakkında bize ne söyler? Yani nasıl hissettiğimizden de sorumlu olabilir miyiz? İşte bu, üzerine uzun uzun düşünmeye değer bir soru.